Adem'le Havva'nın hikayesi. Hepimiz biliyoruz değil mi? Yasak elma, o meşhur kaburga kemiği, cennetten kovulma, klasikler. Ama durun bir dakika. Ya size bu hikayenin bildiğimizden çok daha farklı katmanları olduğunu söylesem? Hani o çok tanıdık gelen anlatının arkasında aslında hiç duymadığımız bambaşka tartışmalar yatıyorsa? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz, hikayenin derinliklerine hep birlikte iniyoruz. Peki o zaman asıl soru şu. Bu hikayede duyduğumuz her şeyin ne kadarı gerçeğin özü, ne kadarı sonradan eklenmiş birer süsleme? Yani hangisi vahyin ta kendisi, hangisi sadece bir rivayet? İşte bu çözümlemede tam olarak bu soruların peşine düşeceğiz. Hadi başlayalım. Bu araştırmayı yaparken de yalnız değiliz. Rehberimiz Doktor Abdullah Aydemir'in İslami Kaynaklara Göre Peygamberler adlı çok değerli eseri. Aydemir'in yaptığı şey inanılmaz önemli. Kur'an'ın anlattığı çekirdek hikayeyi alıyor ve zamanla özellikle Yahudi-Hristiyan kaynaklarından sızan ve İsrailiyat olarak bilinen rivayetlerden adeta bir cerrah titizliğiyle ayıklıyor. O zaman haydi hikayenin en başına, her şeyin başladığı o anı gidelim, yaratılış. Bakalım insanlığın başlangıcı hakkında bize neler anlatılıyor ve bu anlatılar arasındaki o ince ama çok önemli farklar neler? Ve işte daha ilk adımda karşımıza dev bir ayrım çıkıyor. Bakın Kur'an'daki ifade çok net ve öz. Sizi bir tek candan yaratan diyor. Yani tek bir özden, tek bir nefisten. Oldukça sade. Ama öbür yanda ne var? Hepimizin aklına kazınan o meşhur sahne. Adem uyurken onun kaburga kemiğinden yaratılan bir Havva. Peki madem Kur'an bu kadar yalın bir ifade kullanıyor, bu kadar spesifik, bu kadar ayrıntılı olan kaburga kemiği bilgisi bize nereden geldi acaba? İşte cevabı da tam olarak burada. Doktor Aydemir çok net bir şekilde söylüyor. Bu popüler kaburga kemiği anlatımının Kur'an'da bir karşılığı yok. Peki kökeni nerede? Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin bölümünde. Yani aslında bu zamanla bir kültürden diğerine geçmiş bir aktarım hikayesi. Oldukça ilginç değil mi? Tamam, yaratılış meselesi böyle. Şimdi gelelim hikayenin belki de en can alıcı noktasına, o meşhur kırılma anına. Cennetteki büyük imtihan, yani yasak ağaç. İşte o meşhur ağaç. Yüzyıllardır insanların aklını kurcalayan soru da bu. O ağaç ne ağacıydı? Hani hep filmlerde, resimlerde gördüğümüz gibi elma mıydı, yoksa incir miydi ya da bambaşka bir şey mi? Bu basit soru, inanın ardında dev bir rivayet yığını biriktirmiş. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kur'an ve güvenilir hadisler bu konuda tamamen sessiz. Ağacın ne olduğu ile ilgili tek bir kelime bile etmiyorlar. Ama rivayetlere gelince ortalık adeta bir pazar yerine dönüyor. Yok efendim üzümmüş, yok buğdaymış, incir diyenler, kafur ağacı diyenler, hatta daha da ileri gidip buna mihnet yani sıkıntı ağacı diyenler bile var. Bu kadar farklı tahmin olması bile aslında bize bir şey anlatıyor. İnsanoğlunun bilinmeyeni doldurma merakı. İşte tam bu noktada Abdullah Aydemir'in tespiti devreye giriyor ve bence meselenin özünü özetliyor. Diyor ki, bunu bilmek bize bir fayda sağlamaz, bilmemek de bir zarar vermez. Düşünsenize, eğer ağacın türünü bilmemizde ilahi bir fayda olsaydı, Allah bunu bize zaten bildirmez miydi? Demek ki asıl mesele ağacın cinsi gibi faydasız detaylar değil, o imtihandan çıkarılacak ahlaki ders. Yani önemli olan kabuk değil, öz. Peki, imtihanı anladık. Şimdi gelelim imtihanın sonuçlarına ve bu sonuçlar üzerinden anlatılan bazı rivayetlerin İslam'ın temel bir prensibiyle nasıl taban tabana zıt düştüğüne. Bakın burası çok ama çok önemli. İslam hukukunun ve inancının temel taşlarından biridir, günahın şahsiliği ilkesi. Ne demek bu? Çok basit. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Nokta. Benim yaptığım bir hatanın bedelini siz ödemezsiniz, sizin yaptığınız bir hatanın bedelini ben ödemem, kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Bu ilke bu kadar netken bir de popüler rivayetlere bakalım. Bu rivayetler ne diyor? Havva bir hata yaptı, bu yüzden ondan sonra gelen bütün kadınlar adet görerek ve doğum sancısı çekerek cezalandırıldı, yılan kandırdı, o yüzden bütün yılanların soyu karınları üzerinde sürünmeye ve insanlara düşman olmaya mahkum edildi. Bir saniye. Burada bir tuhaflık yok mu? İşte yazar tam da bu tuhaflığa parmak basıyor. Diyor ki, bir kişinin işlediği günahın cezası nasıl olur da ondan sonra gelen milyarlarca insana, hatta hayvanlara çektirilir? Bu, az önce bahsettiğimiz günahın şahsiliği ilkesiyle tamamen çelişir. Ve bu anlatıların kökeninin de yine İsrailiyat, yani dış kaynaklı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, tüm bunları konuştuk.
Yaratılış, yasak ağaç, günahın sonuçları. Gelin şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve ortaya çıkan büyük resme, yani asıl çıkarılacak derse odaklanalım. Aslında ortaya çıkan resim şu: elimizde bir çekirdek var. Bu çekirdek, Kur'an'ın bize sunduğu ahlaki mesajlar içeren öz ve sade bir hikaye. Bir de bu çekirdeği saran kalın bir kabuk var. İşte bu kabuk, yüzyıllar boyunca insan merakıyla, kültürel alışverişlerle, kulaktan kulağa aktarımlarla büyümüş, zenginleşmiş ama aynı zamanda özden uzaklaşmış detaylar ve rivayetler yığını. O zaman son bir soruyla bitirelim ve bu sorunun cevabını da size bırakalım. Bir hikayeyi değerli kılan şey nedir? Her bir detayını, kimin ne dediğini, ağacın ne olduğunu, kemiğin nereden alındığını bilmek mi? Yoksa o hikayenin bize vermek istediği asıl mesajı, yani özünü anlamak mı? Hangisi daha değerli? Bu sorunun üzerinde biraz düşünmeye değer.